Kleopatra, tarihin en tanınmış kadın figürlerinden biri olup genellikle Mısır ile özdeşleştirilir. Ancak Kleopatra'nın kökeni, onun sanılanın aksine Mısır'ın yerel halkından değil, Yunan kökenli bir hanedandan geldiğini ortaya koyar. Bu gerçeği anlamak için onun mensubu olduğu Ptolemaios hanedanının kökenlerine ve Mısır'da oynadığı role daha yakından bakmamız gerekiyor. Kleopatra'nın kökeni Makedonyalı bir general olan Ptolemaios'a dayanır. Ptolemaios, Büyük İskender'in en güvendiği komutanlarından biriydi ve İskender'in ölümünden sonra imparatorluğun parçalanmasıyla Mısır'ı kendi egemenliğinde bir krallık olarak kurdu. Ptolemaios, Mısır'ı ele geçirdikten sonra yerel halkın geleneklerine saygılı bir yaklaşım sergiledi ve Firavun unvanını benimsedi. Bu strateji, halkın desteğini kazanmak ve Yunan kökenli bir hanedan olarak uzun süre ayakta kalmak için önemliydi. Ancak Ptolemaios ve halefleri, kültürel olarak Yunan etkilerini korumaya ve bu mirası sürdürmeye özen gösterdiler. Ptolemaios hanedanı boyunca hükümdarlar genellikle kendi içlerinde evlenerek Yunan kökenlerini ve kültürel bütünlüklerini korumaya çalıştılar. Bu gelenek Kleopatra'nın dönemine kadar sürdü. Kleopatra yedisi bu hanedanın son hükümdarıydı ve hem annesi hem de babası büyük ihtimalle Yunan kökenliydi. Bazı tarihçiler Kleopatra'nın annesinin kimliği belirsiz olduğundan yerel Mısırlı bir kadın olabileceğini öne sürse de bunun güçlü bir kanıtı yoktur. Dolayısıyla Kleopatra genetik olarak neredeyse tamamen Yunan kökenlidir. Ancak Kleopatra'nın Mısırlı gibi algılanmasının ardında başka nedenler yatar. Kleopatra, diğer Ptolemaios hükümdarlarından farklı olarak Mısır halkının dilini öğrenen ve kullanan ilk yöneticiydi. O dönemde hanedan üyeleri genellikle yalnızca Yunanca konuşurken, Kleopatra hem Mısır dilini hem de diğer dilleri öğrenmişti. Bu dil becerisi, onun halkla daha yakın bir bağ kurmasına ve Mısır'ın geleneksel yöneticisi olarak daha samimi bir imaj sergilemesine olanak sağladı. Ayrıca, Kleopatra'nın dini törenlerde ve kamusal alanda Mısır'ın eski firavun geleneklerini sahiplenmesi, onun Mısır halkı tarafından bir Mısırlı gibi algılanmasına katkıda bulundu. Kleopatra'nın tarihteki en dikkat çekici özelliklerinden biri de zekası ve siyasi dehasıdır. Ptolemaios hanedanı zamanla hem iç hem de dış tehditlerle zayıflamıştı. Kleopatra, Roma ile ittifaklar kurarak krallığını koruma çabasına girişti. Julius Caesar ve Marcus Antonius ile olan ilişkileri bir yandan siyasi hesaplamalar üzerine kurulmuşken diğer yandan onun karizmatik ve stratejik bir lider olduğunu gösterir. Ancak bu ilişkiler onun sadece kişisel cazibesine değil, aynı zamanda keskin bir zeka ve diplomatik yeteneklere sahip olduğunun kanıtıdır. Yine de Kleopatra'nın hikayesi onun bir Mısır hükümdarı olarak görülmesini sağlamıştır. Bu, yalnızca onun Mısır'ın bağımsızlığını koruma mücadelesinden kaynaklanmaz. Aynı zamanda Roma tarafından yazılan tarihçilerin Kleopatra'yı Mısır'ın egzotik ve büyüleyici bir figürü olarak tasvir etmesiyle de ilgilidir. Bu anlatılar özellikle Roma'nın Kleopatra'yı düşman bir figür olarak göstermeye çalıştığı Augustus dönemiyle daha da güçlendi. Roma tarihçileri Kleopatra'yı doğunun egzotik tehlikelerini sembolize eden bir figür olarak yansıtarak hem onun Roma'daki etkisini hem de kişisel gücünü küçümsemeye çalıştılar. Kleopatra'nın Mısır halkıyla olan yakın bağları ve Mısır'ın kültürel mirasına duyduğu saygı, onun Mısırlı gibi algılanmasına neden olmuşsa da bu algı gerçekte onun Makedon kökenli olduğu gerçeğini değiştirmez. Onun hikayesi, farklı kültürlerin nasıl bir araya geldiğini ve bir liderin bu kültürler arasında nasıl köprü kurabileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Kleopatra'nın hem Yunan mirasına sadık kalması hem de Mısır halkının kalbini kazanarak bir firavun gibi hüküm sürmesi, onun yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda bir kültürel simge olduğunu ortaya koyar. Sonuç olarak Kleopatra'nın Mısırlı olmadığı gerçeği, onun hükümdarlığının etkisini ve tarih sahnesindeki önemini azaltmaz.
Aksine bu durum onun liderlik becerilerini ve kültürler arası bir figür olarak oynadığı rolü daha da anlamlı kılar. Kleopatra, Ptolemaios hanedanının Yunan kökenine sadık kalmış olsa da Mısır halkını etkileyen ve onların gözünde bir Mısırlı haline gelen bir hükümdar olarak tarihe geçmiştir. Bu ikili kimlik Kleopatra'yı tarihte eşsiz bir konuma yerleştirir ve onun hikayesini yüzyıllar boyunca ilgi çekici kılmaya devam eder. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.